Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte ajurlu, çok güzel dolamalı bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde krem ve mavi tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Desenim için de hanımlar şöyle 2 tane kısa lacivert ipim var. Bu şekilde kesip hazırladım bunu. İplerimi şöyle kenara alıyorum. Patiğimde kullandığım şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde hanımlar. Bundan 2-3 yıl önce yapmış olduğum modelimin bu defa tekrardan videosunu çektim. Görüntü biraz bulanıktı. O dönemin şartlarında telefonun kamera kalitesizliğinden kaynaklı. Yeniden video çektim hanımlar. Daha önce sarı yapmıştım. Şimdi de mavi tercih ettim. Çok yakıştı. Gayet de güzel durdu. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Mavi ipim ile burundan başlayacağım hanımlar. Her zaman olduğu gibi 12 ilmek olarak. İlk olarak 12 ilmeğimi atıyorum. Birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilk sırada ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz hanımlar. Bu aşamada artık düz örgü uygulaması yapacağım. 5 şişe de geçeceğim. Öncelikle ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. Üçüncü şişime ilk ilmeğimi hemen şu kenardan, bakın, ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz biraz sıkı olduğu için. Sırasıyla başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden giriyoruz hanımlar. Patik burnumuz daha sağlam olsun diye. Şu dördüncü ilmeğim, şu beşinci ilmeğim, şu da altıncı ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da dördüncü şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5 ve hemen şu kenara giriyorum. Buradan da bir ilmek çıkarttım. 6. 4 şimdi de 6'şer ilmeğim oldu. 5. şişime aldım. Örmeye başlayacağım. Bir sıra 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim hanımlar. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geldim. Boşalan şişim ile sıradaki şişimdeki ilmeklerimi örüyorum. 5 şiş patik böyle dolana dolana örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Şimdi de buradaki ilmeklerimi öreceğim. Ve dördüncü şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Böylece bir sırayı tamamlamış oluyoruz. Başlangıç yerine geldik hanımlar. İlk şişimdeyim yine. Artırmalarımızı yapacağız. Artırma işlemini bu sağ ve sol kenarda yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına şuraya girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Burada da 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenarımız solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar.
Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de böylece 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırdık. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi artırma yapmadan öreceğim. Bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada ilmeklerimizi artırma yapmadan örüyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de ördüm. Üçüncü şişime geldim. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de yine düz olarak öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Bir sıra ilmeklerimizi düz ördük hanımlar. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Artırmalara devam ediyorum. İlk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altına şuraya girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim hanımlar. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da yine 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüp kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altına şuraya girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 8 ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra ilmekleri düz öreceğiz, sonra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Böylece patik burnunu oluşturacağız. Ben bu patiğimde hanımlar her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Modelimi kurmaya başladım ardından. Şimdi hep birlikte artırmaları yapalım gelelim. Ardından hep birlikte modelimize geçelim. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim, ardından bir sıra düz örmedim. Patik burnundaki bu minik desenimizi yapacağız. 2 ilmek mavi ile örüyorum. 1 2. Ardından krem ipimi ekleyeceğim. 2 ilmek de krem öreceğim. Şu birinci krem ilmeğim, şu da ikinci. Hemen krem ipimin ucunu maviye bağlıyorum patiğimiz sökülmesin diye. 2 tane sıkı bir düğüm attım. 2 sıradan oluşan modelimizde hanımlar 2 mavi ile başladık, yanına 2 krem ördük. Devamında yine 2 ilmek mavi, 2 tane krem. 2 tane mavi, 2 tane krem. 2 tane mavi. İkinci şişimizde 2 krem diye devam edecek hanımlar. 2 mavi 2 krem olacak şekilde diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de öreceğiz. Şimdi diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimi de ördüm geldim. Şimdi modelimizde ikinci ve sonuncu sıradayız. Bu sıramızda model birer ilmek sağa doğru kayacak. Yani ilk ilmeğimi mavi ile ördüm. 1 ilmek mavi ördüm. 2 krem. Devamında 2 mavi 2 krem diye devam edeceğiz. 2 kremimi örüyorum. Yanına 2 ilmek mavi. 2 tane krem. 2 tane mavi. Yeniden 2 krem diye devam edeceğiz. İkinci kremi 2 şişten alarak öreceğiz. Yanına 2 mavi yapacağız. Bu şekilde öreceğiz hanımlar. Şimdi diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm ve geldim. İlk ilmeğimi mavi ile örmüştüm. 4. şişimdeki sonuncu ilmeğim de mavi oldu. Yine burada 2 mavi yan yana duruyor. Model bütünlüğü sağlandı. Patik burnundaki minik deseni bitirdik. Şimdi mavi ipimiz dursun burada. İlmeklerimizin tamamını ajurlu modelimize geçmeden önce zemin olsun diye krem ipimiz ile düz olarak örüyoruz hanımlar. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm bu şekilde. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 3 sıra boyunca, 3 sıra derken 4 şişimizi bir kere öreceğiz. Ardından bir sıra daha öreceğiz. Bir daha öreceğiz. Bu şekilde 3 kere dolanacağız. 3 sıra krem ipimiz ile düz olarak örelim gelelim.
Evet hanımlar, ilmeklerimi 3 sıra düz ördüm ve geldim. Bu aşamada şu mavi ipimizi ortalama şöyle bir 80 santim kadar bırakıp keselim. Aynı uzunlukta bir mavi ip daha keseceğiz hanımlar. Bu da sol taraftaki desenimizi, dolamalı desenimizi kurabilmek için. Ben öncesinde şöyle bir kesip hazırlamıştım. İpim burada, ikinci mavi ipim. Hemen şurada. Şimdi ilk sırada hanımlar, modele geçmeden önce bir zemin oluşturacağız. Öncelikle kenarda 7 ilmeğimi düz öreceğim. Ajurlu modele başlıyoruz. Kenara 7 ilmek düz örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Bu ajurlu modelimizin sağında ve solunda birer ilmek tersimiz var. Şimdi bir ilmek ters öreceğim. Bu ajurlu modelimiz 12 sıradan 12 ilmekten oluşuyor. Şimdi 12 ilmeği öreceğim düz olarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 ilmeği ikinci şişimden örerek tamamlayacağım. Hani modelimizi tek şiş üzerinde rahat kurabilelim diye ikinci şişimden alarak örüyorum. Hanımlar, sonrasında bu aldığımız ilmekleri bilek ayrımı yaparken geri vereceğiz. İlmekleri yeniden 14-14 ayıracağız. 6 ilmeği örmüştüm. Şu 7. ilmeğim 8, 9, 10, 11, 12. Ajurlu modelimiz için 12 ilmeğimizi böylece ördük. Şimdi diğer şişten devam edeceğim. Dileyen buradaki ilmeklerin hepsini tek şişe toplayabilir. Artık nasıl rahat örüyorsanız. 12 ilmekten sonra ajurlu modelimizin solundaki bir tersi de ters ördüm. Şişimizde kalan 7 ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. İlk başta modelimizin altyapısını oluşturduk hanımlar. Geldik tabana. Patiğimizin tabanında hiçbir işlem yok. İlmeklerimizin tamamı düz olarak örülüyor. Bu nedenle artık videonun devamında bu taban bölümü göstermeyeceğim hanımlar. Buraları keseceğim. Modelli tarafları göstereceğim. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. Bu düz yerleri de göstererek videoyu gereksiz yere uzatmak ve sizleri de sıkmak istemiyorum. Evet, tabanımızı ördük hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık tabanımızı alt zemin oluşturduğumuza göre dolamalı desenimize de başlayacağız. Şimdi ilk 3 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3. Ardından şu alttaki ipi alıyorum. Burada dolama yapmayı bilmeyenler ya da sevmeyenler, benim bir ilmeğe dolama yapıyorum ya, sizler dolama yaptığım ilmeği şöyle renkli ipinizle düz örerek de oluşturabilirsiniz. Ben dolama yaptığım için şöyle hemen bakın mavi ipimi alıyorum. Bu ilmeğimin etrafında bakın şu 2 kez dolandırdım ve mavi ipimi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi krem ipimle ördüm. Şimdi yanına 3 ilmek öreceğim. 1, 2, 3. Arada bir ters ilmeğimi yine ters ördüm. Şimdi ajurlu modele başlayacağız hanımlar. İlk 4 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4. Ardından öndeki 2 ilmeği sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeğin içinden girerek de sağa doğru kesim yapılabilir. Ama ben öyle zorlandığım için şöyle ikinci ilmeği alıyorum. İlk ilmeğimin önüne bırakıyorum. İkisini keserek örüyorum. Bakın burada sağa doğru kesim yaptık. İpimi şişime 2 kere dolayacağım. 1, 2. Ardından öndeki 2 ilmeği de sola doğru keseceğim. Yani 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Burada son 4 ilmeğimi düz örüyorum hanımlar. Ajurlu modelimizin ilk sırasını yaptık. İkinci şişimdeyim. Aradaki bir tersimi ters öreceğim. Yanına 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Şimdi bu kenara da yine dolamalı desenimizi yapacağız. Mavi ipimin ucunu şöyle arkada bırakıyorum. İpimi ilmeğimin etrafında 2 kere dolandıracağım. Şu birinci dolandırışım. Şu da 2. Mavimi arkada bırakıyorum ve dolama yaptığım ilmeğimi krem ile ördüm. Kalan 3 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Modelimizin hanımlar ilk sırasını böylece yapmış olduk. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Modelimizin bu kenarda dolamalı modelimizin ikinci sırasını yapacağız. Şimdi 2 ilmek düz öreceğim. 1, 2. Şu öndeki ilmeğe mavi ile dolama yapıyorum. Mavi ipimi ilmeğimin etrafında 2 kere dolandırdım. Mavimi arkada bıraktım. Dolama yaptım, ilmeğimi örüyorum. Yanına 1 ilmek düz ördüm. Ve hemen öndeki ilmeğe yine bir tane dolama yapıyorum. Mavi ipimi ilmeğimin etrafında 2 kez döndürüp arkada bıraktım ve dolama yaptım, ilmeğimi örüyorum. Yanına 1,
2 tane düz ilmek ördük. Aradaki ters ilmeğim model bitene kadar ters örülecek. Ters ilmeğimi ters ördüm. Geldik ajurlu modelimize. Bir önceki sırada 4 ilmek örüp sağa doğru kesim yapmıştım. Şimdi 3 ilmek öreceğim. 1, 2, 3. Öndeki 2 ilmeği alıyorum. Yine sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum. Ardından bir önceki sırada ipimizi şişimize 2 kere dolamıştık. Bunu açıyoruz. Buradaki ip bir serbest kalıyor hanımlar. Kesimden sonra yine ipimi şişime 2 kere doluyorum. Şu öndeki 2 ilmeği bu defa sola doğru keseceğim. Yani ikisini birlikte keserek örüyorum. Kalan 3 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişime geçtim. Hemen yandaki bir ters ilmeğimi ters örüyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Buraya da sağ kenarda olduğu gibi aynı dolamayı yapacağız. Bir ilmeğe mavi ipim ile dolamamı yapıyorum. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Bir ilmek düz örüyorum. Hemen yanına bir tane daha mavi dolamamı yapıyorum. Mavimi arkada bıraktım. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Dolamalı modelimizin 3. sırasındayız. Bu aşamada lacivertleri de ekleyeceğiz. İlk ilmeğimi krem ile ördüm. Ardından mavi ipimi alıyorum. Bir ilmeğe dolama yapıyorum burada. Şöyle. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Yanına bir tane krem örüyorum. Tam bu ortaya bu defa lacivert ile dolamamızı yapacağız. Şu lacivert ipimin birini aldım. Bir ilmeğe dolama yapacağım şimdi. Şöyle ilmeğimin etrafında lacivert ipimi 2 kez dolandırıyorum. Lacivertimi arkada bıraktım. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Yanına bir ilmek daha krem örüyorum. Tekrar bu sola yine mavi ile bir dolama yapacağız. Şöyle mavimi alıyorum. Burada bir ilmeğe dolamamı yapıyorum. Mavimi arkada bıraktım. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Yanına bir tane düz örüyorum. Arada tersim var. Tersimi ters ördüm. Ajurlu modeli yapacağız. Bir önceki sırada 3 ilmek örüp sağa doğru kesim yapmıştık. Şimdi 2 ilmek örüyorum. Öndeki 2 ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesim yapacağım hanımlar. Şöyle bu 2 ilmeği birlikte kestim. Bir önceki sırada ipimizi şişimize 2 kere dolamıştık. Bunu açıyoruz. Bakın burada 2 tane ipimiz oldu. Tekrardan ipimi şişime 2 kere doluyorum. Ve öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum hanımlar. Şöyle. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Diğer şişime geldim. Burada da bir tane ters ilmeğim var. İlk bunu ters ördüm. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Tekrar mavi ipimle buraya bir ilmek dolamamı yapacağım şimdi. Bir ilmeğe mavi dolamamı yapıyorum. Mavimi arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Bir ilmek düz örüyorum. Tam bu ortaya yine lacivert dolama yapacağım şimdi. Şöyle. Lacivert ipimi ilmeğimin etrafında 2 kez dolandırıp arkada bıraktım. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Yanına bir tane düz örüyorum. Ve tekrar buraya mavi ile bir ilmek daha dolamamı yapıyorum. İpimi arkada bıraktım. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Son bir ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Şimdi tabanımızı düz örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm, ön yüzdeyiz. Artık bu minik baklava dilimi deseni bu sırada kapanıyor. İlk 2 ilmeğimi krem ile ördüm. Ardından mavi ipimi alıyorum. Buraya mavi ile bir ilmeğe dolama yapıyorum. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Yanına bir tane krem örüyorum. Ve hemen bir ilmek daha mavi dolamamı yapıyorum. Ve mavimi arkada bıraktım. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Hemen aradaki bir tersimi yine ters örüyorum. Bir önceki sırada 2 ilmek örüp sağa doğru kesim yapmıştık. Şimdi 1 ilmek öreceğim. Bakın 1 ilmek ördüm. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin önüne getirip ikisini keserek ördüm. Şöyle. Ve bir önceki sırada ipimi şişime 2 kere dolamıştım hanımlar. Şimdi bunu geri açıyorum. Burada 3 tane ipimiz oldu. Bakın 1, şu 2, şu da 3. Tekrardan ipimi şişime 2 kere doladım. Hemen öndeki 2 ilmeği buralara sıkı tutalım hanımlar elimizi. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Son bir ilmeğimi düz ördüm. İkinci şişime geldim hanımlar. Burada bir tersim vardı, ters örüyorum. Yanına
2 ilmek düz ördüm. Burada da sağ kenarda olduğu gibi aynı işlemi yapacağız dolamamızı. Mavi ipim ile buraya bir ilmek dolama yapıyorum hemen şuraya. Şöyle mavimi arkada bıraktım, dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrardan sıradaki ilmeğe yine dolamamı yapıyorum. Mavimi arkada bıraktım, dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Hanımlar, tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm, ön yüzdeyim. Artık bu dolamalı desenin son sırasını yapıyoruz. 3 ilmek örüyorum krem ile. Tam bu ortaya bir tane dolamamı yapıyorum. Şöyle mavimi ilmeğimin etrafında 2 kez dolandırdım. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2 ve 3. Arada bir tersim vardı. Bunu yine ters örüyorum. Bir önceki sırada hanımlar bir ilmek örüp öyle kesim yapmıştık. Şimdi öndeki 2 ilmeği alıyorum. Ters ilmekten sonra bu 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapıyorum. Şöyle ikinci ilmeği ilkinin önüne getirip ikisini kestim. Şöyle. Bir önceki sırada ipimi şişime dolamıştım. Bunu kesiyorum. Bakın hanımlar, bu aşamada burada 1, 2, 3, 4 ipimiz oldu. Şimdi yeniden ipimi 2 kere şişime doladım ve kenardaki bu 2 ilmeği keserek örüyorum. İkinci şişime geldim. Burada da ilk ilmeğim ters. Hemen yanına 3 ilmek düz örüyorum. Ve buraya da tam ortaya bir ilmek mavi dolamamı yapıyorum. Mavi ipimi ilmeğimin etrafında 2 kez döndürdüm. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Kalan 3 ilmeğim düz örülüyor. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Bu dolamalı desenimiz bitti. 3 sıra ilmeklerimizi, bu dolamalı olan bölümleri düz olarak ördükten sonra hemen bu ikinci dolamalı desenlere başlayacağız. Bir önceki sırada model yapmıştık en son. Şimdi modelden sonraki ilk sıramız. Bakın bu kenardaki 7 ilmeğimi düz örüyorum. Modelimizden sonraki ilk sıramız bu. 3 sıra olduktan sonra tekrar ikinci modeli aynı şekilde kuracağız. 7 düz ördüm. Aradaki bir tersimi ters örüyorum. Burada bir ilmek düzüm var. Artık kesim yapmıyoruz hanımlar. Bu bir düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir önceki sırada ipimi şişime dolamıştım. Bunu açıyorum. Bakın hanımlar, burada 5 tane ipim var. Şu birinci ipim, şu 2, şu 3, şu 4, şu da 5. Bu aşamada ipler artık toplanacak ama öncesinde buralardan kesilen ilmekleri geri yerine alacağız. Şöyle ipimi şişime dolayacağım. Şöyle dolayacağım. Bakın şu şekilde. İpim şöyle benden taraftan arkaya doğru gidecek şekilde. Şu birinci dolamam, şu 2, şu 3, şu da 4. İpimi şişime bu şekilde 4 kere doladım. Ardından altta 5 tane ip var. Bu 5 ipi şişime bakın en alttan girerek 5. ipin altından girerek şişimi de buradan bir ilmek çıkartıyorum. Şöyle buradan çıkarttığım ilmeğimi normal düz ördüm. Aynı yere tekrardan girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. İkinci ilmeğimi, bunu da örüyorum. Şimdi ipimi şişime yine 4 kere daha dolayacağım. Bakın şöyle bir dolama şekli böyle olacak hanımlar. Dikkat edin. 2, 3 ve 4. 4 kere doladım ve son bir ilmeğimi düz örüyorum. Burada kesilirken ilmekler eksilmişti. Şimdi tekrar 12 ilmek oldu ortada hanımlar. İkinci şişimdeyim. Kenardaki bir ilmeğimi ters ördüm. Hemen 7 ilmeğimi düz örüyorum. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm, ön yüzdeyim. Dolamalı desenden sonraki ikinci sıramız. Yine buradaki 7 ilmeğimi düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aradaki bir tersimi ters ördüm. Şimdi burada 12 ilmeğimiz olacaktı. İlmekleri sırasıyla şu ipimize doladığımız ilmekleri falan düz öreceğiz. Bakın şöyle sırasıyla buraya 4 kere dolamıştım. Kolay örebilmek için ipimi şöyle alttan alarak ilmeğimi toparlıyorum, örüyorum. Şöyle rahat örebilmek için bütün ilmekleri burada düz olarak örüyoruz hanımlar. Şöyle. Son bir ilmeğimi de yine burada düz ördüm. Desenimizi ortaya çıkardık. Şimdi ikinci şişimdeyim. Burada aradaki bir tersimi ters örüyorum ve kalan 7 ilmeğim düz örülüyor.
tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm, ön yüzdeyim ve dolamalı desenimden sonraki 3. ve sonuncu sıra. Yine kenardaki 7 ilmeğimi düz örüyorum. Ajurumun yanındaki bir ters ilmeğimi ters ördüm. Bu sırada yine ortadaki 12 ilmeğimi düz öreceğim. Bir sayalım, ilmek sayarak gidelim burada. Şu birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bakın saydık. Burada yine tekrar 12 ilmeğimiz oldu hanımlar. Hem desenimizi bitirdik hem ajurlu modelimizi bitirmiş olduk. İkinci şişimdeyim şimdi. Yine buradaki ilk ters ilmeğimi ters örüyorum. Ve kalan 7 ilmeğim düz örülüyor hanımlar. Bu şekilde. Tabanımızı düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Şimdi ilk ajurlu modelimizi ve ilk dolamalı desenimizi bitirdik. Şimdi sil baştan aynı modeli tekrar yapacağız. İkinci dolamalı desenimizi ve ajurlu modelimizi de başlatacağız. Kafanız karışmasın diye yine ilk sırasını sizlere göstereceğim hanımlar. İlk modeli yaparken nasıl yapmıştık? İlk modeli 3 ilmek krem ile örmüştük. 1, 2, 3. Ardından buraya bir ilmek mavi dolama yapmıştık ortaya. Alttaki mavi ipimi alıyorum. Aynı ipimle buraya bir ilmek dolama yaptım. Dolama yaptım. İlmeğimi düz ördüm. Yanına 3 ilmek düz örüyorum. Ve ardından burada aradaki bir tersim var. Bu ters ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Şimdi ajurlu modelimizin yine ilk sırasında yaptığımızı yapacağız. 4 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir sonraki sırada 3 ilmek düz öreceğiz, kesim yapacağız. Sonrasında 2, sonrasında 1. Bu şekilde model yapılıyor hanımlar. Ortada 5 tane ip olunca 5 ipin 5'ini topluca aşağıdan toparlıyorduk. 4 ilmek düz ördüm. Öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin önüne getirip sağa doğru kesimimi yaptım. İpimi şişime 2 kere doluyorum. Ve öndeki 2 ilmeğimi bu defa sola doğru kesiyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Kalan 4 ilmeğimi düz örüyorum. Bakın ajurlu modelimizin ilk sırasında yaptık. Zaten dolamalı deseniyle ajurlu model aynı anda kuruluyor. İkinci şişimdeyim. Burada ilk ilmeğim ters. Ters olarak örüyorum bunu. 3 ilmek düz öreceğim. Ve tam ortaya yine dolamamı yapacağım. Bakın mavi ipimi ilmeğimin etrafında 2 kez dolandırdım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Ve kalan 3 ilmeğimi ters örüyorum. İlk modeli nasıl yaptıysak hanımlar, gördüğünüz gibi ikinciyi de aynı şekilde başlattık. Aklında kalanlar ezbere yapıp gidebilir. Modeli unutanlar da ilk modelin her sırasını tek tek gösterdim hanımlar. Her videolu, her modelli tarafı tek tek gösterdim. İlk modelin bölümüne gelerek ikinciyi de yapabilirler hanımlar. İkinci modelimizi yaptıktan sonra yine 3 sıra dolamalı bölümde ilmekleri düz öreceğiz. O esnada ikinci ajurlu modelde bitmiş olacak. Dolamalı desenden sonra 3 sıra örünce ajurlu modelde bitmiş oluyor. Ardından 3. dolamalı modele başlıyoruz. 3. dolamalı modeli yaparken de yine 3. ajurlu modeli de başlatacağız. Zaten burada 3 tane dolama desenimiz, 3 tane de ajurlu modelimiz var. 3. ajurlu modelimiz de bittikten sonra hanımlar yine 3 sıra düz öreceğiz bu kenarları ve ajurlu modele devam edeceğiz. Şimdi buraya kadar örmemiz gerekiyor. Yani tekrar ediyorum. 3. dolamalı desen bittikten sonra yine 3 sıra bu kenarlardaki ilmekleri düz örelim. Ajurlu modelimizde o esnada hanımlar bitirelim gelelim. Sonra farklı bir işlem yapacağız. Onu size göstereceğim. Bu şekilde buraya kadar örmemiz gerekiyor. Patiğimizin arkasında şöyle dolamalı iplerimizin uçları kalmıştı. Bunları da gizleyeceğiz hanımlar. Bakın şurada birini gizleyerek göstereyim. Şurada bir mavi ipim var. Bunu göstereyim hanımlar. Bakın bu ipleri de şöyle gizleyeceğiz. Şöyle düğümleyerek, ilmek aralarından geçirerek şöyle bakın tığ ile düğümleyerek bir güzel bu iplerimizi de şöyle gizleyeceğiz. Ucunu da alıyorum. Bu ilmek aralarından şöyle geçirerek şöyle. Bakın ipuçlarını da bu şekilde gizleyelim. Bakın burada lacivert var. Yine burada da bir lacivert var. Bu iplerimizin ucunda bu şekilde gizleyelim. Birini gösterdim. Diğerlerini de aynı şekilde yapmanız gerekiyor. Şimdi dediğim gibi 3. dolamalı desenimizi yapalım. Ardından 3 sıra daha tekrar düz örelim. Gelelim hanımlar. Sonrasında beraber devam edeceğiz.
Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım, geldim. 3. dolamalı desenimden sonra 3 sıra ilmeklerimi düz ördüm. Ortadaki 3. ajurlu modelimi de tamamladım. Şimdi ilmekleri bir eşitleyelim. Model kurulumu yaparken 6 ilmek ilk şişimize almıştık. Şimdi bu ilmekleri geri veriyorum. Şöyle sayalım, 14'er ilmek olacak ön şişlerde. 4, 8, 12, 14. İkinci şişte sayalım emin olmak için. 4, 8, 12, 14. 14, 14 ilmekleri yine ayırdık. Bilek ayrımı yapacağız fakat öncesinde ilmeklerimizi düz olarak örmemiz gerekiyor. İlmeklerimi şu anda hepsini sırası ile düz örüyorum. Bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi diğer 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 3 sıra boyunca krem ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, 3 sıra ilmeklerimi düz ördüm geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Bu aşamada şişimde son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani ilk 13 ilmeğimi öreceğim. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği bilek ayrımında şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Hanımlar, bu bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Bu arada iki ilmek arasında ayrık bir görüntü oluşmuyor. Patiğimizin bu arka bölümlerine geldik hanımlar, şuralara. Ben patiğimizin bu kenarlarına 9'ar ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişimdeyim. İlk 9 ilmeğim haroşa, 9 ilmeğimi düz öreceğim. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 haroşamı düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de şu anda ön yüzde olduğum için düz olarak örüyorum. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Bu aşamada ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Şu anda ön yüzde olduğum için ilmeklerimi düz örüyorum. Bilek ayrımına kadar öreceğim, ardından geri döneceğim. Geri döndüğümde arka yüzde olacağım için ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Tabandaki ilmeklerimi örüyorum şu anda düz olarak. Burası düz örgü olduğu için hızlıca geçiyorum. Son şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığımız bölüm. Burada da yine ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın burada son 9 ilmeğimiz var. Haroşa olduğu için bu haroşaları hem ön hem arka yüzdeyken düz öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldim. Arka bölümde bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz, örüyoruz, geri dönüyoruz. Bakın şimdi geri döndüm. Sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 9 ilmeğimi haroşamı düz öreceğim. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmek haroşamı düz ördüm. Bakın ön yüze bir diş haroşa düştü. Diğer ilmeklerimi de şu anda arka yüzdeyim. Ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi ters öreceğim. Patiğimizin arka bölümde yapacağımız işlem sadece bundan ibaret hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzde ilmeklerimizi düz öreceğiz. Arka yüzde de şu anda yaptığımız gibi ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sadece bilek bölümünde kenarlardaki 9'ar ilmek haroşalarımızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Son şişime geldim. Burada da hanımlar ilk 5 ilmeğimi ters öreceğim. Kalan 9 ilmeğim haroşa olduğu için düz öreceğim. Bu şekilde bakın 5 ilmek ters ördüm. Son 9 ilmeğim bilek bölümünde haroşa. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Bilek ayrımına kadar ördük. Şimdi tekrar geri dönüyoruz. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 9 ilmek haroşamı düz öreceğim.
Devamında gelen diğer ilmekleri de şu an ön yüzdeyiz. Düz öreceğiz. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. Arka yüzde de ilmekleri ters öreceğiz. Patiğimizin arkası bundan ibaret. Şöyle baktığımız anda şu kenarlarda birer diş haroşamız oluştu. Hanımlar, ben bu patiğimde şu arka bölüme toplamda 16 sıra şu haroşa dişlerimi sayacak olursak 16 diş 16 sıra haroşa ördüm. Benim ölçüme göre bu tam oldu. Bu aşamada sizler patiğinizin arka bölümünü örerken patiğinizi bir ayağınıza giyin hanımlar, ölçün. Arka bölümü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Bu nedenle lütfen ölçü almayı unutmayalım. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü kendi ölçülerimize göre örelim gelelim hanımlar. Ardından birlikte topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm. Geldim, burada toplamda 16 diş 16 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerimin hepsi şöyle tek şişte toplanacak duruma geldi. Bu şekilde. Ben bu aşamada ön yüzden baktığımızda bu sol tarafa tamı tamına 24 ilmek ayırdım. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız hanımlar. Bu topuk bölümünde kenardaki 9 ilmek haroşamı yine haroşa olarak örüyorum. Model bütünlüğü sağlansın diye. Bu şekilde 9 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 9 haroşamı örmüştüm. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığımda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Şu an arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sırası ile ters olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Sadece son 9 ilmeğim haroşa olduğu için son 9 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 9 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Şimdi tekrar geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani 23 ilmek öreceğiz. 24. ilmekte kesimimizi yapacağız. Bu şekilde öncelikle 9 haroşamı ördüm. Sayarak devam ediyorum. Şu 10. ilmeğim 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. 23 ilmek ördüm. Bakın 24. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık hanımlar. İlk bir önceki sırada şu arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda bir ilmek kestik. Böylece burada bir ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yeniden 23 ilmek öreceğiz. 24. ilmekte kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmeğimizi birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu sizlere anlattığım gibi ördüm geldim. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ tarafta da 24 ilmek kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kesim yapabildiğim için tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini birlikte topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum.
tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz hanımlar. Her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit olduğu için kesim sonunda ilmekleri aynı anda bitiyor. Ayrıca her iki patiğin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Bazen yorumlarda soruluyor. Sağ patiğin topuğu sağ tarafta, sol patiğin de sol tarafta mı diye. Hayır hanımlar, ikisi de aynı yöne, aynı tarafta kesiliyor. Zaten gizli kesim olduğu için arkada izi bile belli olmuyor. Yine benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Bu şekilde kesimimizi yapıyoruz hanımlar. Bakın son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra ikinci şişindeki ilmeğimi aldım. Üçünü birden topluyorum. 2 tane sıkı bir zincir çektim buraya. Ve ipimi kesiyorum hanımlar. Şöyle ipimizin ucunu gizleyelim. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Şöyle düğümleyerek, ilmek aralarından geçirerek ipimin ucunu gizliyorum. Şöyle hemen bakalım topuğumuz nasıl olmuş. İşte hanımlar. Ayağı giyince şöyle duruyor. Gördüğünüz gibi iziple belli değil. Harika, güzel bir patik oldu. Bu modelin 2 şiş versiyonu da yine kanalımda var hanımlar. Evet, hemen bir de manken ayağı giydirelim. Ayağımızı da görelim. Ajurlu modeller çünkü ayakta çok daha kendini iyi gösteriyor. Gayet güzel, hoş bir patik oldu. Ben çok beğenerek, severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Evet hanımlar, patiğimiz şöyle. Birlikte yaptığımız modelimiz. Gördüğünüz gibi çok şık, güzel, tam da çeyize uygun harika bir model oldu. Modelimiz bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.